Dördüncü bölümle devam ediyoruz. Şimdi beraberce çantamızın sapını yapalım. Dantel anglaise yapacağım. En basit halini yapacağım. Tek katla gösteriyorum ama çanta sapımızı iki kat ile yapacağız. Hemen şurada zincir çekerek başlıyorum. 1, 2 ve tığımın başına almadan şu an burada 2 tane zincirim var. Şunu sıkıştırmadığım için 3 tane görüyorsunuz ama 2 zincirim var. İlk olarak yandaki zincirimden bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra da ilk baştaki bölümden bir ilmek çıkarttım. Üçünü birden çekiyorum ve döndürüyorum. Burada hemen şöyle yaklaştırarak göstereceğim. Bir ve şunu alıyorum. İkisini bir örüyorum. Şöyle ikisini bir alıp örüyorum. Ve hep aynı yöne çevire çevire örüyorum. Ben sağ elimle ördüğüm için sol elimle hep böyle alıyorum ve saat yönünde çevirmiş oluyorum. Şöyle dururken çeviriyorum. Zaten görüyorsunuz ördükçe ördükçe burada iki tane öreceğiniz ilmek kendisini belli ediyor. Şöyle de yaklaştırayım. Şu iki tane ilmeğimi içinden çıkarıyorum. 2 ilmeğim var tığımda. İkisini bir örüyorum. Çevirdim. Şurada ikisi gözüküyor zaten. İkisini alıyorum ve örüyorum. Böyle çok tatlı bir şey. Ama örmüş olduğumuz çantamız için zayıf bir kalınlık bu. O yüzden ben şimdi 2 kat ip ile öreceğim. Başlangıcını göstereceğim. Bu uzun bir sap olmayacak. Ben kol çantası olarak düşündüm bunu. İstediğiniz ebatla örebilirsiniz. İstiyorsanız çapraz çanta olarak da kullanırım ben diyorsanız ona göre bir uzunluk yapın. Veya daha kısasını da yapıp elde taşıma çantası olarak da kullanabilirsiniz. İpimin de ucunu yaktıktan sonra birazcık boşluk bırakarak başlıyorum. Aynen demin yapmış olduğum gibi başlangıcımı yapacağım. Şöyle birazcık pay veriyorum. Yaklaşık bir 15 santim 20 santim bir pay veriyorum. Bu ip ile biz çantamıza sapımızı monte edeceğiz. Birazcık aynı tığla öreceğim için zorlanacağım ama birazdan düzelir. Şu an burada görüyorsunuz iki tane zincirim var. Birinci zincirden ilmek çıkarttım. İkinci boşluktan da giriyorum. İlmek çıkarıyorum. Şöyle birazcık düzeltiyorum ve üçünü birden çektim. Sadece bu 3 ilmek başlangıç için önemli. Çevirdim. Buradaki 2 tane ilmeği alıyorum ve şuradaki 2 ilmeğimi de alıyorum. Ve zaten bu aşamadan sonra belli, görüyorsunuz, yaklaştırayım iyice. Şurada görmüş olduğumuz benim şu an 4 kat olduğu için ilmeklerimi dışta duran ilmeklerimin içerisinden giriyorum tığımla, ilmek çıkarıyorum, 2 ilmeğimi aynı anda örüyorum, çeviriyorum, belli, görüyorsunuz. Sadece ben şu an 4 kat olduğu için zorlanıyorum. Bunun dışında çok basit bir örgü ve hep aynı yönde çevire çevire öreceğim. Ben size çanta sapımın ölçüsünü vereceğim ve dediğim gibi istediğiniz ölçüde yapacaksınız. Bu örgü tekniğiyle çok fazla şey yapılıyor. Kemerler, tokalar ve benzeri şeyler de yapabilirsiniz. Artık herkesin hayal gücüne kalıyor. Öğrendikten sonra, yapım aşamalarını öğrendikten sonra artık herkesin kendi hayal gücüne kalıyor ne yapacağım. Çok güzel bir şey değil mi? Çantamın sapını da ölçüyorum. 65-66 santim.
Evet ve sapımız bitiyor. Sapı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yaz için birazcık daha kısa yapabilirsiniz ama kışın kullanacaksanız bu çantayı birazcık daha uzun yapın. Çünkü kalın kılık kıyafetlerle taktığımız için orada böyle bir yığılma olunca güzel gözükmüyor. O da aklınızda bulunsun. Sapımızı çantamıza monte edebilmek için çantamın tersini çevirdim. Düzeltiyorum. Ve şuradan birinci yuvaya değil ikinci yuvaya şöyle alttan tığımla çantamın sapının 2 kat örmüştük. Bir tanesini içten geçiriyorum ve şöyle bağlıyorum. Üç düğüm alışkanlığım burada da devam ediyor. Okuldan kalma bir şey. Şimdi burada çantamın sapını ben bir tanesini şöyle diktim. Burası iç bölüm. Şurası dışı. Eğer bu görüntüden rahatsız olmam diyorsanız dışına da dikebilirsiniz. Ama ben içte kalmasını tercih ederim. Şöyle daha güzel gözüküyor bence. Şimdi buraya aynı işlemi yapacağız. Şöyle sıkılaştırayım. Bu kadar düğümden sonra hala gevşeyebiliyor. İğneme geçiriyorum. Bir tane ipini diğeriyle şu tarafı dikeceğiz. Ve şuralardan yanlardan kenarlarını tutturacağım sapımın. Şöyle bir buradan alarak devam ediyorum. Çantaları veya başka bir şeyleri dikerken her ne kadar görünmez diye başka farklı bir ip kullansanız da özellikle çantalarda bir müddet sonra böyle bir gevşeme olduğu için içinde de eşya taşınan bir şey olduğu için bu dikiş ipleri falan bir şekilde bir yerlerden çıkıyor ve farklı bir iple dikildiyse çok çirkin sırıtıyor. Mümkünse aynı ip. Değilse de çok sımsıkı dikmeniz lazım. Şuradan geçireyim. Şimdi bir tarafını diktim. Şu tarafını diktim. Şuraya geliyorum. Bu tarafında aynı ipimle dikmeye karar verdim. Ve şurada tekrar bağlıyorum. Birazcık kısaltıyorum. Ve tığımın yardımıyla şu sapımın içinde şu iplerimi kaybedeceğim ve uçlarını yakacağım. Şurada kaybetmeye çalışmayın arkadaşlar. Burası şuranın devamı olduğu için gözükecektir. Bir müddet sonra da kullandıkça o düğümler yanmış siyah uçlarıyla dışarıya çıkacaktır. O yüzden şu sap bölümünde, iç bölümünde kaybedeceğiz bu iplerimizi. Böyle birazcık oradan yürüte ipimi saklıyorum. Birazcık da uzun kesiyorum. Yine polyester olduğu için. Şimdi şuradan birazcık kısaltayım. Bu işlemi çok dikkatli yapın. Ve keserken altını şu an ben boşalttım. Onun gibi boşaltın. Hatta yanmayan bir şey koyun. Bazen bu polyester makrumeyi yakarken yanıyor, kopuyor aşağıya ve aşağıda eğer mobilya veya kumaş bir şey varsa yakıyor.
Birkaç kez ben maalesef böyle bir şeye şahit olduğum için, şimdi ben şurada size göstermek için hemen yakacağım. Şöyle birazcık bekliyoruz. Çok sıcak, direkt elinizi sürmeyin. Ve şöyle kontrollü bir şekilde de eziyorum, genişletiyorum ki oradan çıkmasın. Ve şöyle yapa yapa şunu saklıyorum. Diğerinde de aynı işlemi yapacağım. Birazcık uzun keseyim, saklayayım yukarıya kadar. Ve bunu da sapımın içerisinde saklıyorum. Yaktığım için birazcık zor çıkıyor ama ve sapımızı bitirdik. Çantamın tersini çeviriyorum. Ölçüyorum. Size bilgilerini veriyorum. Ve çantamız kullanılır hale geliyor. Hemen bir ölçümü, tartımı yapayım. Geliyorum. Sapımız 66 santimde. Şimdi şu iki çanta arasındaki farkı görebiliyor musunuz acaba? Şöyle birazcık daha yukarıya çıkarayım. Fazla bir yükseltemiyorum. Ben beceremedim bunu kullanmayı. Şöyle ikisini eşitledim. Yukarıya doğru görüyorsunuz şuradaki farkı. Ve şuradan 2,5 santim yüksek, eşit sayıda ve eşit sırada örülmüş bir çanta. Her ikisi aynı ölçülerde örüldü ve her ikisinde 4 numarayla ördüm. Şuradaki çantamın farkı 2 numara kalınlığındaki polyester makrome ile ve 2 kat örüldü. Şöyle bakarsanız şu benim şu anki ördüğüm, şu da 2 numara olan. Bu biraz ince olduğu için ben bunu 2 kat yaparak ördüm. Şöyle düşünün. Bu da yanında şöyle düşünün. Görülebiliyor mu? O yüzden bu biraz daha büyük oldu ve kalın oldu. Bu tam istediğim ayar aslında benim. Şu biraz kalın oldu ama yine de güzel oldu. Hemen şuradaki ölçülerini de vereyim size arkadaşlar. Kaç santim olmuş? Şöyle düz dursun. Hemen ölçüyorum. Çantamın ucundan sapı yaptığım, diktiğim yere kadar ki olan bölüm 42 santim. Görülebiliyor mu? 42 santim. Şu alttan şuraya kadar ki olan bölümde 29 santim. Şurası bizim kolumuzun gireceği bölüm. Eğer istiyorsanız şöyle birazcık daha çekip anlatayım. Eğer istiyorsanız şöyle de bir sap yapabilirsiniz. Şu büyüklükte de bir sap yapabilirsiniz. Şuraya kolumuz gireceği için kullanılır, gayet de güzel olur. Ben bu çantayı genelde bu uzunlukta saplar yaparak kullandım ve satışını yaptım. Şuraya bir çıt çıt dikmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Şu an benim elimde çıt çıt hiç kalmamış. O yüzden dikemedim. Bu mıknatıslı çıt çıtlar var, metal. Hemen burayı böyle kapattığınızda çıt diye kendisi tutuyor. Onlardan alırsanız çok da pahalı bir şey değil. Bir tane çıt çıt işinizi görecektir.
İstiyorsanız içine astar yapabilirsiniz. İstiyorsanız da böyle kullanabilirsiniz. Makyaj malzemelerinizi zaten bir çantayla koyuyorsunuz. Cüzdanınız ve işte varsa tabletiniz falan, onları da zaten kılıfıyla koyuyorsunuz. İçine böyle minik minik bir şey atmadığınız sürece, şu deliklerden sığacak bir şey atmadığınız sürece gayet kullanışlı bir model. Gramı 275 gramdı. 4 numara tığ ile, nerede benim tığım? İçeride kalmış galiba. 4 numara tığ ile ördüm. 275 gram polyester makrome, 3 numara 4 numara polyester makrome ile de örebilirsiniz. 2 numara kalınlığında polyester makromeyi 2 kat yaparak örebilirsiniz. Ama bunların daha kalını var. Onlarla pek denemenizi tavsiye etmem. Hem çok kaba olur, hem de ağır olur arkadaşlar. Çok ağır olacağını düşünüyorum. Yani şu ne kadar tam benim istediğim çanta ağırlığındayken şu biraz daha ağır. Ha, kullanılmaz mı? Kullanılır, ama bunun daha kalını çok kullanışlı olacağını zannetmiyorum. Bir de bunun içini doldurduğumuz zaman boynumuz tutulur. Benim öyle olur. Çantamın hediyelik çanta adı ile ekliyorum. Arkadaşımın daha kolay bulabilmesi amacıyla. Artı siz de önümüzdeki günlerde öğretmenler günümüz var. Önemli günlerimiz var. Yaş günleri var. Yeni yıl var. Böyle önemli günlerde el emeği göz nuru, hem ekonomik, hem anısı olan, hem hatırası olan kalıcı hediyeler yapabilirsiniz. El örgüsü bu konuda bence başı çeken bir şey. O yüzden tavsiye ederim. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.